Herkese günaydın. Bugün Luxor'da ilk günümüz. Birazdan Karnak Tapınağı'na gideceğim. Kendi kiraladığımız araçla gitmemeyi düşünüyorum. Çünkü burada ciddi otopark sıkıntısı var. Şu keleşe dedikleri arabalarının bir şarjını deneyeceğim bakalım. İlk pazarlık 100 pound'la başladı. Benim bulduğum noktadan Karnak Tapınağı aşağı yukarı 3 kilometre. 3 kilometre için 100 pound istedi. Sonra 50'ye düştü. Sonra 40'a düştü. Ondan sonra olması gereken rakama 15 falan. En son 30'a dedi. Şimdi bir pazarlık muhabbetine gireceğim bakalım. 30 pound. Not euro. Not dollar. 3 people. Sure. Now I'm recording. Yes. Okay. See you later. In it happy? Tips for a horse. 30 pound. Okay. Not euro. Not dollar. No. For 3 person. Yes. Is it okay? Yes. Mustafa. Ver 30. Kaç veriyorsun sen? 10. 15. 15. Bunu da verdim 20. Orada 10 var bak. Orada 10 var. 10 var. O sırada Why you take him picture for what? For safety down you take him. Karnak Temple. Karnak Temple. Adam ot yiyordu ne güzel. Ticket ya. office. Adios, adios. İspanyol ayağına yatıyoruz. Buraya İspanyollar çok geliyor demek. arkadaki keyifler iyi mi? Oh. Oh. Be careful. From Luxor Temple to Karnak Temple 3 kilometers. I know. Hemen gidelim, mesafe 3 kilometre, 30 pound'a anlaştık. Arkadaşın parasını da verdik. Yalnız indiğimizde ben bir sürpriz bekliyorum. Bakalım nasıl bir numara çekecek. Hep beraber göreceğiz. Abla paranın yarısını sen al, sen kullanıyorsun. Şu anda Karnak Tapınağı'na doğru Şöyle gidiyoruz. yapacaksın sen. Solsa böyle, sağsa Kahvaltımızı böyle. yaptık. Kendine doğru çekti. Aşağı yukarı 3 kilometre mesafe. Burada keleş denilen at arabaları var. Bir gene pazarlık muhabbetine girdik. Çekme. 100 Çekersen pound'dan durur. 30'a anlaştık. Normalde Kerim de aslında taksi olarak 3 kilometreye 25-26 pound veriyor. Yalnız bu arkadaşların çoğu tehlikeli bu konularda. Özellikle fiyat anlamda çok tehlikeli. Onun için ne anlaştığınız konusunda emin olmakta fayda var. Atı diyor yeşiliyor diyor. Ona yemek parası verdi. Gel. Nasıl bir yemek parası? Very good rival, very good. Geliyor. Geliyor. Sürpriz geliyor. Kesin başlıyor. Picture. Photo. Hızlı boss. Turkish coffee. Water 5 pound, water, ice cream, cigarette. One hat for son, scarf. Evet değerli dostlar, şu anda dünyanın en büyük dini komplekslerinden biri olan Karnak Tapınağı'nın önündeyim. Buranın yapımı aşağı yukarı 2000 yıl kadar falan sürmüş. Yani birçok firavunun buraya ilaveleri ve eklemeleri olmuş. Yani zamanla yapılan ilavelerle büyümüş, birçok değişiklik görmüş. Daha önce de anlattığım gibi Mısır'da 4 dönem var. Eski krallık, orta krallık, yeni krallık ve Ptolemaic dönem. Aslında bunların hepsini dahil olduğu bir kompleks burası. Dünyanın en büyük dini yapılarından birisi olarak biliniyor. Luxor'da gezilecek ve görülecek önemli noktalardan bir tanesi. Ancak Mısır'da bu öğren yerlerinin fiyatlarında inanılmaz artış var.
Normalde ben buraya 7-8 yıl önce geldiğimde buraların girişleri yani aşağı yukarı 3 kat kadar falan artış var. Tabi burada doların da artışı var. Normal resmi fiyat 1 dolar 31 pound. Mısır'da şu an ciddi dolar sıkışıklığı var anladığım kadarıyla. Yalnız giriş ücretleri gerçekten çok yükselmiş. Aynı zamanda yeme içme rakamları da yüksek. Normalde Mısır bu anlamda ucuz bir yer. Yerellerle konuştuğum zaman bana söyledikleri şey şu. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşının yeme içme fiyatlarının artmasındaki etkisinin büyük olduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda İsrail ve Filistin arasındaki Mısır ekonomisinde ciddi sıkıntıya neden olduğunu ve turist sayısındaki azalmanın sebeplerinden de biri olarak bunu anlatıyorlar. Tuvalete gitti de para istedi adam. Para var mı onda? Kim istedi para? Tuvaletçi mi? Evet değerli dostlar, şu anda dünyanın en büyük dini komplekslerinden biri olan Karnak'tayım. Burası Orta Krallık döneminde 1. Sanuset döneminde başlamış. Yani milattan önce 1971-1926 ta Ptolemaic döneme kadar devam ediyor. Halen mevcut yapılar, yani Yeni Krallık döneminden aslında burası. 2 kilometre karelik devasa, geçmişte Yeni Krallığın başkenti Teb, aslında bugünkü Luxor. Teb'in tanrıları, 10 tane katedral, Amon tapınağı ile dünyanın en büyük dini komplekslerinden biri burası. Tanrı'nın aynı zamanda dünyada da yaşadığı yer. Yani bunun Amon'un eşi var, Mut, ve oğlu var, Konsu. 2 diğer büyük tapınak kompleksini inşa ediliyor. Daha sonra bu bir restorasyon geçiriyor. Aynı zamanda da genişletiliyor, az önce anlattım. Yeni Krallık dönemindeki en önemli ibadet yerlerinden birisi burası. O zamanlar buraya İpetsut olarak isimlendiriliyormuş. Yani en saygın alan anlamında, en önemli ibadet yeri anlamda. Bu devasa Amon tapınağı alanı çok ünlü Hypostyle Hall dedikleri büyük sütunlu hol var. O alanıyla ünlü. Buradaki sütunlar papirüs şeklinde, yani papirüs bitkisinden aslında esinlenilmiş bu sütunlar yapılırken. Bu güneyde de bir Mut tapınağı var. Burada koçbaşlı sfenksler var. Bunlar ana tapınağa bağlı. Dün anlatmıştım bunu. Yani bu Karnak tapınağı Luxor tapınağıyla birbirine bağlı. Bu 3 kilometre civarında bir yol burası. Koçbaşlı sfenkslerle döşeli. Bu kaldırım tapınağıyla bağlı. Şu anda gördüğümüz birçok şey 18. 20. hanedan döneminden birçok güçlü firavun tarafından yaptırılmış. Şimdi birazdan içeriye gezeceğim. Size de göstermeye çalışacağım. Evet değerli dostlar, şu anda Luxor'un görülmesi gereken en önemli noktalarından biri olan Karnak Tapınağı'nın önündeyim. Karnak Tapınağı Luxor için çok önemli. Antik Mısır tarihi için de çok önemli. Burası Orta Krallık döneminde 1. Senusret döneminde başlıyor bildiğim kadarıyla. Milattan önce 1971, 1926 Ptolemaic döneme kadar devam ediyor. Yani aşağı yukarı 2000 yıl kadar falan buranın yapımı sürüyor. Yani birçok firavun buraya ilaveler, eklemeler vesaireler falan yapıyor. Şu anki mevcut yapıların çoğu aslında Yeni Krallık döneminden, daha önce anlatmıştım. Mısır 4 döneme bölünüyor. Eski Krallık, Orta Krallık, Yeni Krallık ve Ptolemaic dönem. Burası 2 kilometre karelik çok devasa boyutlarda bir yer. Katedrali var. İşte buradaki Amon Tapınağı dünyadaki en büyük dini komplekslerden biri olarak biliniyor. Burası aslında Tanrı'nın dünyada yaşadığı yer. Yani Luxor'un ana tanrısı, devlet tanrısı diyelim. Amon'un, daha sonra Amon-Ra falan da oluyor bu Yeni Krallık döneminde. Yani Amon'la Ra birleşiyor. Amon kralların kralı demek aslında. Antik Yunan'daki Zeus gibi düşünebilirsiniz. Ra aslında en güçlü tanrı olmasına rağmen Amon-Ra'nın da böyle birleştirildiği bir dönem olmuş. Tanrı'nın dediğim gibi dünyada yaşadığı yer, bunun eşi var Mut. Bir de oğlu var Konsu. Konsu da yanlış hatırlamıyorsam ay tanrısıydı. Yanlış ifade ediyorsam yorumlar kısmını düzeltebilirsiniz. Bu tanrının bir özelliği var Konsu'nun. İşte İslamiyet'teki gibi her yıl ölecek kişilerin bir listesi falan tutuluyor. İşte bu Konsu'dan falan çok korkuluyormuş. Ona gidip dua falan ediliyor.
O önemli bir tane yani. Konsu da aynı zamanda bu Amon'la Mut'un oğlu. Bu tapınak kompleksleri tabi bu yüzyıllar boyunca inşa ediliyor. Dediğim gibi şu anki gördüğümüz çoğu şey Yeni Krallık döneminde. O zamanlar için çok çok önemli bir ibadet yeri burası. O zamanlar buraya İpet Sut deniliyormuş. Yani bu tapınağın adı İpet Sut. İpet Sut da anlamı bildiğim kadarıyla böyle en saygın, en önemli ibadet yeri gibi bir anlamı var. İçeride devasa bir Amon tapınağı var. Bu birazdan göstereceğim size. İçeride Hypostyle Hall dedikleri büyük sütunlu devasa bir hol var. Bu holün en önemli özelliği burada birçok sütun var. Ve bu sütunlar papyrus şekilli. Yani papyrus bitkisi Nil'in kenarındaki bataklıklarda yetişen bir bitki bu. Bu bitkiden kağıt yapılıyor. Ancak Mısırlılar bu papyrus bitkisini hem kutsallaştırmışlar hem de tapınaklarındaki sütunlarda bunu model olarak kullanmışlar. Yani mimari olarak da aslında sütunlar papyrus şekilli. O anlamda da bir önemi var. İçeride birçok nokta var. Şimdi gezdikçe size onları anlatmaya çalışacağım. Evet, Karnak Tapınağı'nın hemen ağzında girişinde Sphinx bulvarı var. Bakın Sphinx'lerin hemen altında 2. Ramses heykelleri var. Bunlar aslında Sphinx değilmiş. Koç başlı Kirio Sphinx deniliyor bunlara. Şimdi Luxor Tapınağı ile Karnak birbirine bağlı olduğunu dün akşam söylemiştim. Yani bu mesafe aşağı yukarı 3 kilometre civarında. Koçbaşlı yol. Bu Yeni Krallık döneminde 380'ler civarında falan yapılmaya başlanmış. Bu Sphinx Avenue'da. Burada orijinalinde 1057 heykel olduğu düşünülüyor. Yani yapılan arkeolojik araştırmalar bu yönde bize bilgi veriyor. Bu yol orijinal olarak dün akşam da anlatmıştım. Bunu kısaca hemen tekrar söyleyeyim. Bu Karnak Tapınağı ile Luxor Tapınağı'nı bu Sphinx bulvarı birleştiriyor. Yılda bir kez yapılan bu Opet Festivali'nde burası kullanılıyor. Mısırlılar bu geçit töreninde işte daha önce söylediğim Tep Triat dedikleri Teb'in 3 ana tanrısı Amon, bunun eşi Mut ve oğlu Konsu'nun heykelleri evliliklerinin anısına insan seli boyunca taşınıp ta Luxor Tapınağı'na kadar götürülüyor. Orada aslında bir de bir özel bir oda var. Bu özel odada tanrılarla rahiplerin konuştuğu bir yer var. Bu iki tapınak birbiriyle aslında ilişkili. Hem Karnak hem Luxor Tapınağı. Bu Sphinx Avenue'nun Karnak Tapınağı'nın girişindeki ana nokta. Burası da Luxor Tapınağı'na kadar bağlanıyor. Karnak Tapınağı'nın ana girişlerinden bir tanesi olan ilk paylonun önündeyiz. Paylonu daha önce anlatmıştım. Yunanca'dan geliyor. Mısır'da anıtsal geçitlere verilen isim. Bu Karnak Tapınağı'nın en büyüğü. Bu 1. Firavun Nektanebo I tarafından inşa ettirilmiş. Sol ve sağ olarak en büyüklerinden bir tanesi. İlk girişteki paylon. Evet, burası büyük hol. Hemen ilk pilonu geçince sol tarafta 3. setinin küçük şapelleri var. Bunların içerisinde Mut'un yüzen botu varmış geçmişte. Amon ve Konsu, işte az önce anlatmıştım Opet Festivali'nde bunların yolunu açıyormuş. Bunun güneydoğu köşesinde çok iyi korunmuş 3. Ramses Tapınağı var. Bunun merkezinde de 21 metrelik papyrus şeklinde sütunlar mevcut. Yalnız bunlardan 10 tanesi ayakta diye biliyorum ben. Bu büyük hol 2. Ramses tarafından inşa ettirilmiş. Hemen 2. paylonun önünde heykeli var. Şimdi birazdan oraya doğru geçeceğiz. Devam edelim. Fotoğrafa madem. İkinci setinin şapeli hemen sol tarafta. Büyük avlunun hemen solunda kalıyor.
Gördüğünüz gibi duvarlarda kabartmalar mevcut. Biraz zamanı geldi. أول مرة نتكلم أنا يا مصري يا مصري. Şu karşıda gördüğünüz alan Tarka Kiosk, yani Tarka Köşkü. 25. Hanedan dönemine ait o dönemdeki Firavun Tarka'nın köşküymüş. Buranın orijinalinde 10 tane sütun varmış. Şurada sadece ayakta kalan tek sütun var. Şu ortada gördüğümüz alan Tarka Kiosk diye geçiyor. 25. Hanedan firavunlarından Tarka'ya ait. Şimdi 3. Ramses Tapınağı'na geldik. Bu alan tamamen Ramses'e adanmış bir tapınak. İçeriye doğru devam ediyoruz. Duvarlardaki hieroglifler de güzel. Bak bunlar tutulmuşlar. Görüyor musun bak? Restorasyon var. Bunlar kaldırılmış büyük bir kısmı. Genelde bu tapınaklarda Ramses'in hayatı, savaşları, yaptığı başarılar, tanrılarla olan ilişkileri, tanrılara yaptığı adaklar, bu duvarlardaki kabartma oymalarda genelde bu tip şeyler oluyor. Bu alanı çok spesifik olarak anlatamayacağım çünkü çok detaylı bilmiyorum. Ancak genel olarak tapınaklarda izlenilen metodoloji bu. Mesela şu çok kuvvetli büyük bir ihtimal 3. Ramses. Şimdi 2. paylona geliyoruz. Hemen önünde 2. Ramses heykeli var. Ramses'in ayaklarında bakın bir heykel var. Bu kızlarından bir tanesi. Bu sayın arkadaş 2. Ramses. Hemen ayağındaki de kızı. يا ساعة خير بالدنيا برا. لا والله فينك انت؟ Bu 2. paylon Horemheb denilen bir firavun var. Onun tarafına inşa ettirilmiş. Ancak Horemheb bitirmeden tabi bırakmak zorunda kalıyor. Daha sonra 1. Ramses bu 2. paylonun yapım çalışmalarına devam ettirmiş. Aynı zamanda da şöyle bir şey yapıyor. Horemheb'e ait tüm kartuşları da sildiriyor ve kendininkini eklettiriyor. 2. Ramses 2. paylonu kendi kartuşlarını ekliyor. 3 tane de kırmızı granit giriş var. Onun da 2 tarafına da dikiyor. Bunlardan bir tanesi yıkılmış. Merhaba. Merhaba. İyi. Restorasyon var burada. Küçük diş fırçalarıyla taşların üzerinde işlemler yapıyorlar. Bayağı ince ve detaylı bir çalışma.
Burası Karnak'ın en önemli yeri, Hypostyle Hall dedikleri büyük sütunlu hol. Burası yeni krallık döneminde Tep prensleri Mısır'ı yönetirken Amon-Ra, Karnak biliyorsunuz Lüksor'un ana yerel tanrısı, en saygı duyulan aynı zamanda devlet tanrısıymış. Gücünün doruğundayken tapınağın, yani bu tapınağın 421 bin tane büyükbaş hayvanı varmış. 65 tane şehre, 83 tane gemiye, 276 bin hektar tarım alanına ve tapınak için çalışan 81 bin kişi varmış. Bip bip. Şimdi bu Hypostyle Hall, büyük sütunlu hol aslında 1. Ramses tarafından planlanıyor bildiğim kadarıyla. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Birinci seti ve Ramses II tarafından inşa ettiriliyor. Burası 5500 metrekarelik bir alan. Bu 134 tane papirüs şeklinde devasa sütunları var gördüğünüz gibi. Mısır'da papirüs çok önemli. Papirüs bir bitki. Bu bitkiyi baz alarak bu sütunları tasarlayıp dizayn etmişler. Yani papirüs şekli tüm Nil boyunca bataklıklarda olan çiçekler bunlar. Eski bu Mısırlılar bu bitkilerin yaşamın yaratıldığı ilkel bir höyük var. Onu çevrelediğine inanıyormuş. Bu sütunlar 21 metre, 3 metre çapı var. Devasa levhaları var tepede. Bunlara bastaban deniliyor bildiğim kadarıyla. Aşağı yukarı 70 ton falanmış. Şurada var bakın bastaban. Sütunları birleştirilen. Yani 70 ton olduğu ifade ediliyor. Ya burası gerçekten çok etkileyici bir yer. Yani ben buraya geldiğim zaman çok etkileniyorum. Muhteşem bir yapı. Gerçekten inanılmaz. O dönemde bu tip sütunları buraya yapıp dikebilmek çok büyük bir iş. Yani milattan önce 3000'lerden, 4000'lerden, 2000'lerden bahsediyoruz. Şurada da aslında bu büyük Hypostyle dedikleri büyük holün conservation projesi ile ilgili detaylı bilgiler var. Konservasyon aslında restorasyon demek. Az önce de gösterdik. Restorasyon çalışmaları hala devam ediyor. Mısır Turizm Bakanlığı'nın çalışmaları kapsamında bakın bir tane sütunun altına bir konservasyon yani restorasyon çalışması var. Bu sütunların üzerinde hiyerografik olarak işte firavunlar, yaşamları, hayatları, askeri başarıları, tanrılarla olan ilişkileri, onlara yaptıkları sunaklar, adaklar vesaire falan öyle çok fazla detay var. Hieroglif tabii ben okuyamıyorum. Çok az bir bilgim vardı bu konuda. Ancak bu tamamen Mısır bilimi ayrı bir uzmanlık. Muhteşemmiş bu. Buraya herkes ölmeden bir defa. Bak bastabanlar 70 ton. Şu sütunları bağlayan. Evet. Bunlar bak gördün. Tepede. Burası bir harikaya girmiyor değil mi abi? Piramitler giriyor abi. Piramitler giriyor. Evet. Burası girmiyor. Mesela Ankh sembolü var bak. Şunlar Ankh. Antik Mısır'da yaşamı sembolize eden büyük işaret. Rahiplerin elinde, firavunların elinde bu şeyi taşıyorlarmış. Ankh onun adı, sembol. Bence burayı da almadan lazım. Şurada gene birçok kabartma var. Tabi Mısır, Antik Mısır'da tapınaklar yaşamın çok önemli bir kaynağı. Yaşam dini merkezi dönüyor. Daha önce de anlatmıştım. Tanrılar gücünü firavunlarla beraber hareket ediyor. Yani firavunlar aslında tanrıların soyundan geliyor. Yani o
Firavun otoritesini aynı zamanda Tanrı'dan alıyor. Onun için insanlar Firavunları da bir anlamda Tanrı gibi görüyor. Onun için tapınaklar antik Mısır yaşamının çok önemli noktaları. Burada tanrılar için birçok ritüel, ibadet vesaire falan yapılıyor. İşte Opet Festivali'ni anlatmıştım. Bu Karnak Tapınağı ile Luxor Tapınağı arasındaki 3 kilometrelik Sphinx bulvarı üzerinde. Burada 1000 küsur tane heykel varmış geçmişte. Şu an epey bir azaldı. 1-1,5 yıl önce kadar burası resmi bir törenle açıldı bu alan. Bu Opet Festivali esnasında bu Karnak Tapınağı'ndan Tep, Triad dedikleri 3 tanrı, Amon, Mut ve Konsu, o büyük botlarla beraber tanrıların heykelleri koyulup Luxor Tapınağı'na götürülüyormuş. Burada aynı zamanda bir de bir rıhtım var. Firavun rıhtıma geliyormuş botuyla beraber. Buradan tapınağın içerisinden devam ediyor. Evet, şu an 3. paylonun önündeyiz. Burada bir obelisk var. 1. Tutmosis'e ait. 22 metre uzunluğunda. Obelisk'i daha önce anlatmıştım. Yani çok fazla mitolojik anlamı var. İşte ölülerin anısına, kralları temsil eden, yani onların gücünü temsil eden, tanrıları onurlandıran, yani birçok anlamı var. Bu obeliskler o anlamda dikiliyor. Burası 3. paylonun hemen önü. Onun oğlu Konsu Tapınağı'na doğru gidiyor. Sağ tarafa döndüğünüz zaman yine Opet Tapınağı var ileride. Bir de kaset alanı denilen bir yer var. Burayı da göstermeye çalışacağım size. Just one. Şurada obelisk varmış. Obelisk. Tutmosis Pir'in obeliski. Şu gördüğünüz karşıdaki yer kaset alanı, kaset holü. Bu 1903'te burada bir kazı yapılıyor. Bu kazılar esnasında çok miktarda taş, bronz, heykeller ve steller bulunuyor. Bunlar ibadet eden kişilerin adakları falan olduğu düşünülüyor. Yani hakkında aslında çok net, kesin bir şey yok. Bunların çoğu Mısır'daki ana müzeye gönderilmiş. Firavunlar ellerini bağlıyorlar ve Ankh sembolü var. İki elinde de. Mısır'ın ana ikonu bu. Antik Mısır'ın. Ankh ikonu yaşamı sembolize ediyor. Şu karşıda da artık 10. paylon var. Bir ayak önde.
Bakın sağ taraftaki kabartmada Firavun saçlarından tutuyor ve düşmanlarını cezalandırıyor. Yani kabartmalarda çoğunda firavunlar, tanrılar, adaklar, yaptığı savaşlar, tarihi. Şu duvar da çok güzel. Bu bahçeler. Tepesinde şey taşıyan Horus muydu? Evet, şu Horus. Sağ tarafta Firavun var. Çift başlı kavuk giyiyor. Hem yukarı Mısır hem aşağı Mısır'ın Firavun'un olduğunu gösteren. Onun bir de rengi var. Bu hangisi? Bilmiyorum. Selamünaleyküm. Merhaba. Tutmos 3. Ha, Tutmos. Üçüncü Tutmos. Üçüncü Tutmosis. Burası 9. paylon. Az önce 3. Tutmosis'in heykelini geçtik. 3. Tutmosis önemli bir firavun Mısır tarihinde. Üvey annesi Hatshepsut. Biliyorsunuz Hatshepsut bayan firavun. Takma, sakal vesaire falan takıyor. Yalnız 3. Tutmosis üvey evladı olduğu için başta iktidara tabi gelemiyor çocukken. Daha sonra iktidarı devraldıktan sonra annesiyle ilgili olan, Hatshepsut'la ilgili olan her şeyi kazıttırıyor. Hatshepsut için bir tapınak var. Karşı tarafta batı yakasında, Krallar Vadisi'nin hemen yakınında. Yarın orayı ziyaret edeceğiz. Burası 9. paylon. Dediğim gibi burası 2000 yıllık bir yapı. Yani bir anda yapılmamış. Çok uzun dönem içerisinde çok fazla ilaveler, eklemelerle bugünkü halini almış. Hem restorasyon hem konservasyon geçirmiş. Birçok şey ayağa kaldırılmış. Dünyanın en büyük dini komplekslerinden biri burası. Burada bir Roma dönemi var. Hristiyanlık Aziz Mark'la beraber İskenderiye'den Mısır'a giriş yapıyor. Tabi Aziz Mark İskenderiye'deki bir tanrı var. Serpa'ydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam adı. Onun hakkında konuştuğu için sayın arkadaşı idam ediyorlar. Daha sonra Hristiyanlık burada ilerliyor. Çok uzun süre Hristiyanlıkla ilgili burada sıkıntı meydana geliyor. Hristiyanlık tabi Mısır'a geldiği zaman az önce anlattığım gibi Aziz Mark İskenderiye'den girdikten sonra tabi orada idam ediliyor. İdam edildikten sonra Hristiyanlar için ciddi bir kaçış dönemi başlıyor. Bu konuda en ağır yasayı İmparator Diklatius çıkartıyor. Bütün Hristiyanların peşinden dolanıyorlar. Aslında bir anlamda cadı avcılığı başlıyor. Kimi çöle kaçıyor, çok uzun süreler saklanmak zorunda kalıyor ve binlerce Hristiyan katlediliyor. Landa bu şehitlik anlamında kabul ediliyor çünkü. Hristiyanlık Konstantin'le beraber kabul edildiği için bir dönem Hristiyanlık burada çok ciddi olarak sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Ancak Hristiyanlık geldikten sonra bu sefer bu Mısır'ın pagan dini ile ilgili bu sefer tersine bir dönüş başlıyor. Yani Mısır tarihi oldukça ilginç ve karmaşık.
Şimdi bakın burada bir kutsal göl var. Herkes biliyordur Herodot'u. Tarihçi Herodot. Burası 3. Tutmosis döneminde yapılmış. Herodot diyor ki Amon rahipleri ibadet yapmadan önce, yani ritüel yapmadan önce bu göle girip temizleniyorlarmış. Gündüz ve gece birer kez yıkanıyorlarmış. Tabi bu bilgi Herodot'tan geliyor. Bu kutsal göl rahiplerin banyo aldığı yer. Kaynakta Herodot. Bu gördüğümüz heykel skarab, yani bu pislik böceği. Pislik böceği bank battle olarak biliniyor. Yani Mısırlılar için bu böcek çok önemli. Aynı zamanda mumyaların da kalbine yerleştiriliyor bu pislik böceği. Yenilenmenin ve yeniden doğuşun sembolü bu. Bu böcek güneş tanrısı Ra ile de çok yakından ilişkiliymiş. Çünkü pislik böcekleri yumurtalarını bırakacakları büyük gübre toplarını yuvarlıyorlar. Mısırlılar bunu güneşin doğudan batıya, gökyüzünden ilerlemesine benzetmişler. Yani bu yavrular toptan çıkıyor ve bir olay kendiliğinden bir yaratılış gibi olarak görülmüş. Böceğin güneş tanrısının yaratıcı gücüyle de bu anlamda ilişkisi kurulmuş. Bu skarab özellikle Antik Mısır'da, Mısır mitolojisinde çok önemli. Mumyalama esnasında kalp çıkartılmıyor ve bu pislik böceğinin tılsımlı amulet İngilizcesi hali kalbin üzerine kapatılıp üzerine bir takım tılsımlı ayetler yazılıyor Mısır için. Bu ahiretteki yolculuğunda özellikle Maat'ın alanında kalbin kendisi için, kendi kendine tersine konuşmaması için yapılan önemli korumalardan bir tanesi. Burası Orta Krallık dönemine ait hol. Hemen ileride karşıda da 3. Tutmosis'in festival holü var. Evet, burası 3. Tutmosis'in festival holü. Antik Mısır'da göğün tanrısı Mut. Dikkat ederseniz tavanda gökyüzü resmedilmiş Mut. Yer kürenin tanrısı da Geb. Tapınaklar tanrıların ana merkezleri. Az önce Hristiyanlıktan bahsediyordum size. Mısır tabii, Mısır Hristiyanlığın Aziz Mark'la geldiğini, 4. yüzyılda kendisi Libya civarından geliyor aslında. Tam net olarak bilinmiyor. İskenderiye'deki Serapin pagan tanrısı hakkında konuştuğu için bu sayın arkadaşı idam ediyorlar. Hristiyanlar tabii çok kötü bir dönem yaşıyorlar Mısır'da. En büyük sıkıntıyı Roma İmparatoru Diklatryan döneminde çıkartılan bir yasayla bir cadı avcılığı başlıyor ve Hristiyanlar şöyle oraya buraya kaçıyor. Yani binlerce, yüz binlerce Hristiyan katlediliyor. Tabii sonra devran dönüyor. Devran döndükten sonra İmparator Konstantin zamanında Hristiyanlık Mısır'da güçlenip iyice hakimiyetini kazanınca bu sefer Hristiyan rahipler
İskenderiye'deki Serapin Tapınağı'nı yakıp yıkıyorlar. Tabi bu çok önemli bir olayın da başlangıcı oluyor. İmparator Konstantin Bizans'ın başkentini Konstantinopol olarak bilinen artık İstanbul'a çeviriyor. Tabi Hristiyanlık gene belli bir dönemler geçiriyor. Arkasından İslamiyet'in doğuşuyla beraber Hz. Muhammed bir elçi gönderiyor. Yalnız bu elçi yolda öldürülüyor. Tam olarak ne olduğu bilinmiyor. Arkasından Hz. Muhammed tekrar bir mektup yazıyor dönemin Roma İmparatorluğu'na. Bu mektup kendisine ulaşıyor. Ancak o çok fazla kale almıyor bu mektubu. 632'de yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Amr bin el-As denilen bir general, Hazreti Ömer'in generallerinden biri Mısır seferine çıkıyor. Tabi o dönemde Bizans Mısır'daki hakimiyeti zayıf, askeri olarak zayıf yani. Burası çok kolay bir şekilde fethediliyor. Ve Kahire'de El Futah denilen bir bölgede çadır kuruyor. Mısır'da Amr bin el-As camisi var. Onun adına yapılmış bir cami burası. Ve İslamiyet burada başlıyor. Daha sonra buranın önemli dönemlerinden bir tanesi Fatimiler. Fatimiler Şia yani. Bir Fatimi dönemi geçiniyor. Daha sonra Eyyubiler falan geliyor, Selahaddin Eyyubi. Bu Selahaddin Eyyubi'nin yaptığı önemli şeylerden bir tanesi de Türk köleleri hanedana dahil ediyor. Kendisinden sonraki için ve Memlükler dönemi başlıyor. Yani Türkiye'deki Kölemenoğulları bu Memlüklerden geliyor. Uzun bir dönem Memlükler dönemi devam ediyor burada. Daha sonra Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi ile beraber burası Osmanlı top. Bu Kral Faruk 1950'deki Yeni Subaylar denilen bir subay takımı tarafından darbe yapılıp devriliyor. Başında bunun Nasır var. O Nasır tarafından. Ve Mısır'da yeni bir dönem başlıyor. Cemal Abdülnasır arkasından işte Mısır'ın çalkantılı dönemi devam ediyor. Çok uzun yıllar Hüsnü Mübarek 20-25 yıl kadar burada iktidarda kalıyor. Arkasından herkesin bildiği malum işte Tahrir Meydanı'ndaki ayaklanmadan sonra Mübarek devriliyor. Mübarek'in devrilmesinden sonra Mısır'da gene karışık bir dönem var. İşte askeri darbede Tantavi General Osuru devlet başkanlığını alıyor. Devlet başkanlığını aldıktan sonra ilk seçim yapılıyor. Ve İhvan-ı Müslümin'in yani Müslüman kardeşlerin lideri Muhammed Mursi iktidara geliyor. Muhammed Mursi'nin iktidara gelmesinden sonra ortalık tabi gene sular durulmuyor vesaire derken o dönemin savunma bakanı olan Abdülfettah el-Sisi tarafından bir darbe daha oluyor. Ve bu darbeyle Mursi devriliyor. Şu anda devlet başkanı, hatta yeni seçim oldu. Abdülfettah Sisi hala Mısır'ın Cumhurbaşkanı yani başkanı. Şu anda onun yönetimi altında. Dediğim gibi Mısır oldukça karışık, çalkantılı bir yer. Güvenlik anlamında da burada sorunlu bölgeler var. Özellikle Sinai bölgesi, Şarm El Şeyh tarafı. Şu anki İsrail-Filistin meselesinin olduğu Refah sınır kapısının olduğu yerler falan sorunlu. Zaman zaman Mısır'da Hristiyanlarla Müslümanlar arasında ciddi tansiyon oluyor. Bombalama olayları oluyor. Yani hala böyle burası çok öyle rahata erebilmiş bir yer değil. Ancak turistik petler özellikle Kahire, Luxor, Asvan buralarda çok ciddi bir problem yok. Hurghada'da da yok. Şarm El Şeyh'te de yok. Ancak bunun dışındaki bölgeleri seyahat etmek isterseniz dediğim gibi bazı bölgelerde güvenlik sıkıntısı had safhada. Mesela Ebu Simbel'e bile biz giderken gidiş gündüz olmak zorunda. Belli saatleri var. Öyle kafanıza göre falan gidemiyorsunuz. Çünkü Ebu Simbel'e gittiğiniz zaman Sudan sınırına mesafeniz aşağı yukarı 40 kilometre. Çünkü geçmişte çok fazla turist kaçırma olayları olmuş burada. Ondan dolayı turistlerin aslında böyle her türlü taşıtta gitmesini falan filan çok istemiyorlar ama şu an bu söylediğim rotadaki yerlerde olay öyle çok sıkı değil şu an benim görebildiğim kadarıyla.
Güvenlik anlamında da öyle çok ciddi bir problem yok. Gece gündüz rahatlıkla gezebilirsiniz. Hırsızlık, yan kesicilik böyle çok ciddi boyutlarda değil. Ama küçük çapta dolandırıcılık Mısır'da çok fazla. Böylece de kısaca da bir Mısır tarihinde sizlerle paylaşmış oldum. Evet değerli dostlar, az önce Karnak Tapınağı'ndaki gezimizi sonlandırdık. Benim buraya gezmem aşağı yukarı 5 saatimi aldı. Karnak Tapınağı Luxor'da görülmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Antik dünyanın bize bıraktığı önemli kültür varlıklarından biri. Luxor'a geldiğiniz zaman Karnak Tapınağı'nı muhakkak ziyaret etmeye çalışın. Karnak Tapınağı ile ilgili ya genel bilgiler veya fikirler edinmeye çalışın. Çünkü tapınağın içerisini gezdiğiniz zaman gittiğiniz noktalardaki bilgilendirme tabelaları falan oldukça zayıf. Yani çok az yerde var. Yani genel olarak tapınakla ilgili fikir sahibi olursanız daha iyi olur. Şimdi kapıda rehberler oluyor genelde. Ortalama istedikleri fiyat aşağı yukarı 400 pound civarında. Yani 10 dolar gibi düşünebilirsiniz. Yani 45'ten hesaplarsam 43-45 arasında bir rakam veriyorlar normalde. 10 dolar gibi düşünebilirsiniz. Bana gelen rehber 450 istedi. En son 200'e kadar falan indi. Yani pazarlık edersiniz. Belki 200-250'ye falan da ayarlayabilirsiniz. Çoğu kişi başı hesaplıyor. Yani 3 kişiyseniz ona göre bir şey söylüyor. Tek kişiseniz ona göre bir şey söylüyor. Hiçbir bilgi sahibi değilseniz rehber tutmakta fayda var. Çünkü bu tip büyük arkeolojik alanları bir miktar anlamak gerekiyor. Yani anlamadığınız zaman da gezmenizin çok bir esprisi kalmıyor. Hani nereye giriyorsunuz, ne olmuş, burada ne bitmiş, ben nereye girdim, gördüğüm heykel neye ait, işte insanlar bir şeyin başında toplanıyor, burada ne oluyor. Bunlarla ilgili bir fikir sahibi olmakta fayda var. Dediğim gibi tercih herkesin kendisine kalmış. Ben sadece tavsiyede bulunabilirim. Benim tavsiyem mümkün olduğunca özet çalışın. Çünkü ben daha önce rehberle Karnak'ı bir kez gezdim. Bir kere oldukça hızlı gezdiriyor. Birincisi bu. Ya ikincisi bazen çok fazla detaya giriyor. Ya bu kadar detaya ihtiyacınız var mı yok mu ona karar verin. Öyle bir durum var. Rehber zaten muhakkak size süre söylüyor. İşte 2 saat diyor. Yani bu 2 saat içerisinde çok hızlı bir şekilde tur attırıp işinizi bitiriyor. Dediğim gibi önünüzdeki seçenek var. Özetlersek Karnak Tapınağı ile ilgili ya bilgi edinin, not alın, çalışın veyahut da kapıda girişte bir tane rehber tutun. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Minibüsler o hatta gidiyor ama otele yaklaştık. Minibüsler mi? Biz daha önce Luxor'da minibüse bindik, hatırlıyor musun? Evet. Minibüse biniyordum ben. 1 pound. 1-2 pound minibüs. Dolmuş bunlar. Belli hatların üzerinde gidiyorlar, geliyorlar. Bak, mesela. Gene bir keleşeci yapıştı bize. Arkadaştan kurtulmak için 50 türlü takla atıyoruz. Hey, want? You like it, Ferrari? Have a nice day. Maybe later if you want to know. You like it, Martin? If you want to look at it. Evet, Sphinx Avenue tam karşımızda. Az önce Karnak Tapınağı'nda anlatmıştım. Karnak Tapınağı ile Luxor Tapınağı birbirine bağlı. Bu Sphinx Avenue dedikleri Sphinx Bulvarı'ndan ki tapınak birbirine bağlı ve Opet Festivali sırasında kullanılıyormuş.
Daha önce de anlattığım gibi burada 1000 küsürden fazla şu gördüğünüz Sphinx'lerden var. En uçta gördüğünüz Luxor Tapınağı'nın girişi. Hello. Evet, Luxor'un ara sokakları buralar. İnsanların yaşadığı yerler. 6 kez Hindistan'a gitmiş biri olarak şunu söyleyebilirim. Mısır temizlik anlamında çok iyi bir yer değil. Tabii ki Hindistan'da falan kıyaslanmaz ama hani benim için ufak çok sorun olacak bir yer değil. Ancak Mısır'a gelmek isteyenler temizlik noktasında çok temiz bir yer beklemesinler. Bizim sigaracı. Selamünaleyküm. Falafel. Ja, 3-6. بص اسمع حاجات Burası cami. Şu anda Şeyh El Hakkak Türbesi'nin önündeyim. Daha önceki videomda anlatmıştım. Luxor Tapınağı'na 14. yüzyılda bir cami yapılıyor. Şeyh El Hakkak adına. Şeyh El Hakkak dönemi için çok büyük bir alim ve veli. Türbesi burada. Şimdi içeri gireceğim.
لا على الطيب على موسيد احمد طيب الحساني سيد محمد طيب الحساني سوف زبوط زلكم صان حكيم شهر الخير شهر الحمد شهر النجاح الشيخ سير بطلان على رضوان محول